Bağlantı noktası savaşları, klanların ve ittifakların Black Desert dünyasındaki bağlantı noktalarının üzerinde kontrol sağlamak için savaştığı büyük ölçekli PvP içeriklerinden birisidir. Klanınızdaki diğer maceracılarla birlikte uyum içerisinde bağlantı noktasının kalesini ele geçirip koruyarak klanınızın şöhretini artırırken zafer ödülleri de elde edebilirsiniz. Bağlantı noktası savaşları pazardan cumaya kadar her gün saat 21 ve 22 arasında 1 saat süreyle gerçekleşir. Katılmak için hazırsanız bu adımları takip edin. Bağlantı noktası savaşına klanın katılım başvurusu, katılacak bölgenin belirlenmesi, klan üyelerinin katılım başvurusu. Bağlantı noktası savaşına katılmak için savaş başlamadan 1 saat öncesine kadar klan subayı ve üzeri rütbeye sahip maceracılar bağlantı noktası savaşı menüsü aracılığıyla katılacakları bölgeyi seçip başvurabilir. Başvurulabilecek gruplar 3 bölge grubuna ayrılmıştır. Bu bölge gruplarının bazılarında maksimum potansiyel sınırlaması uygulanır. Bu yüzden klanınız için en uygun bölgeye başvurduğunuzdan emin olun. Bağlantı noktası savaşına katılım başvurunuzu tamamladıktan sonra başvuru sonucunuz savaş başlamadan 15 dakika önce açıklanır. Valenos veya Serendia bölge grubuna başvurduysanız bu bölgelerden rastgele seçilen birine katılımınız kesinleşir. Katılacağınız bölge belirlendiyse ilgili bölgenin sunucusuna geçiş yaptıktan sonra katıl butonuna basarak bağlantı noktası savaşına katılabilirsiniz. Katılım işlemlerini tamamladıktan sonra şimdi savaş için hazırlık yapma zamanı. Çeşitli saldırı ve savunma tüketim malzemelerini alın. Şehirlerden gümüş buffları alıp villa güçlendirmelerini de aldıktan sonra karışıma neden bir mobilya buff'ı da eklemeyelim. Ek binalar inşa edip stratejik avantaj sağlamak veya toplar inşa ederek düşmanın ek binalarını etkili bir şekilde yok etmek isterseniz köydeki klan savaş tedarik sorumlusu aracılığıyla ek bina inşa aleti ve linç top montaj seti satın alabilirsiniz. Ayrıca artık kamplarınızı bağlantı noktası savaşı devam ederken de kullanabileceksiniz. Bağlantı noktası savaşı başlamadan 10 dakika önce savaşın gerçekleştiği sunucuda ekranın sağ üst köşesinde hadi toplanın özelliği etkinleşir. Bu butona basarak bağlantı noktası savaşının gerçekleştiği bölgeye yakın bir köye anında ışınlanabilirsiniz. Bu sayede klan üyelerinizle hızlıca bir araya gelip stratejinizi belirleyerek hep birlikte harekete geçebilirsiniz. Bağlantı noktası savaşı başladığında katıldığınız savaş bölgesine katılan diğer klanların sayısına bağlı olarak bağlantı noktası savaşı kaleleri etkinleşecektir. Ve her bir bağlantı noktası savaşında etkinleşen bağlantı noktası kalelerinin konumu değişir. Bu kaleler başlangıçta kimseye ait olmayan tarafsız kalelerdir ve dayanıklılığını tüketen ilk klan kaleyi ele geçirebilir. Kaleyi ele geçirdikten sonra ise katılan diğer klanların saldırılarını engellemek ana hedefiniz haline gelir. Etkinleşen kalelerin katılan klan sayısına göre belirlenen en az 10 dakika, en fazla 60 dakikaya kadar kapanma süreleri mevcuttur. Dünya haritasından bu bilgileri kontrol edebilirsiniz. Örnek olarak 10 klan katıldığında 5 tarafsız kale etkinleşir. Bağlantı noktası savaşında zafer kazanmak için kaleyi ele geçirmek tek başına yeterli değildir. Kapanma süresi geçene kadar kale korunmalıdır. Bu süre içerisinde kaleyi korumayı başarırsanız klanınız ödülü alır ve bağlantı noktası savaşından çıkılır. Kapanma süresine kadar kaleyi koruyamayan ya da henüz kaleyi ele geçirmemiş klanlar, kalan kalelerin kapanma süreleri bitmeden önce tekrar kaleyi ele geçirmek için savaşmaya devam etmelidir. Kaleler arasında kapanma süresi bilinmeyen soru işareti olan kaleler de bulunur. Bu kaleler ne zaman kapanacağı belirtilmeyen kaleler olduğundan kapanma süresi bittiğinde kaleyi ele geçirmiş haldeyseniz diğer kalelere göre daha büyük ödül kazanabilirsiniz. Bu yüzden kapanma süresi yaklaşan kalelere yoğun saldırılar düzenleyerek ya da kapanma süresi bilinmeyen kaleleri ele geçirip sürekli koruyarak büyük ödüller kazanmak gibi çeşitli planlar yapabilirsiniz. Bağlantı noktası savaşında öldükten sonra dirilebileceğiniz köyü kendiniz seçebilirsiniz. Böylece hızlı ve stratejik bir şekilde tekrar savaşa katılabilirsiniz. Ayrıca hızlı katılım için çok önemli olan atınız da sizinle birlikte dirilecek şekilde değiştirildi. Bağlantı noktası savaşında kullanılan yapılar genel olarak ek binalar, kuşatma silahları ve klan binekleri ve karakollar olarak ayrılabilir. Ek binalar köydeki klan savaş tedarik sorumlusundan satın alınan ek bina inşa aletiyle bağlantı noktası savaşı alanının herhangi bir yerinde inşa edilebilir. Ancak bir yapı inşa ederken klan sermayesinden belirli bir miktar harcandığı için daha dikkatli ve stratejik bir konumda inşa etmek önemlidir. Ek olarak köydeki klan savaş tedarik sorumlusundan satın alınan ek bina inşa aletiyle ele geçirilen kaleye yakın bir yerde de ek binalar inşa edebilirsiniz. Ek bina inşa aleti envanterde sağ tıklayarak kullanılabilir ve ayrı bir arayüze geçmeden doğrudan istediğiniz yapıyı seçip inşa edebilirsiniz. İnşa etmeden önce rahatça hareket ederek inşa edilecek yeri belirleyebilirsiniz. Ancak seçiminizi onaylamadan önce etrafınıza dikkat etmekte fayda var. Alev kulesi ve ok atar doğrudan maceracıların kullanabileceği ek binalardır. Alev kulesi yakın düşmanlara geniş bir alanda güçlü bir alev saldırısı yapabilir. Ok atar ise yüksek açılı atışlarla geniş bir alandaki düşmanlara güçlü ok saldırıları yapabilir. Bu binaları kullanmak için klan savaş tedarik sorumlusundan alev kulesi yağı ve ok satın almanız gerekecektir. Diğer bir ek bina olan fil bakım evi, klanların güçlü binekleri olan filleri savaşa sokabilen bir yapıdır. İnşa tamamlandıktan sonra fonksiyonu başlat aracılığıyla belirli bir süre geçtikten sonra önceden klan üretimi yoluyla
kayıt ettiğiniz Kadriye filini savaş alanına sokabilirsiniz. Kadriye fili yüksek HP'si sayesinde kalelere büyük zararlar verebilir ya da maceracılara geniş alanda debuff uygulayabilir. Linç topu uzak mesafedeki düşman maceracı, ek bina veya kalelere saldırabilen bir silahtır. Klan savaş tedarik sorumlusu aracılığıyla linç top montaj seti satın alıp kurabilirsiniz. Top mermilerini doğrudan katkı puanı ile ev satın alarak kuşatma silahı atölyesinde üretebilir ya da klan savaş tedarik sorumlusundan top mermisi ve alevli top mermisi satın alarak kullanabilirsiniz. Ancak kurulabilecek maksimum sayı belirlenmiştir. Ek binalar ve klan binekleri arasında stratejik karakol olarak kullanılan öğeler de bulunmaktadır. Bu öğeler kararlılık bayrağı ve klan kadırgasıdır. Kararlılık bayrağını bağlantı noktası savaşı alanına yerleştirirseniz ya da klan kadırgasını savaş bölgesinde konumlandırırsanız bağlantı noktası savaşında ölseniz bile en yakın köy yerine bu noktalarda dirilebilirsiniz. Bu sayede çevredeki birkaç köyün yanı sıra farklı yönlerden de yeni stratejiler deneyebilirsiniz. Zorlu savaşlar ve kusursuz planlarla bağlantı noktası savaşında zafer elde ettiyseniz sizi bekleyen ödüller nelerdir? Öncelikle kapanma süresi bitene kadar ele geçirdiğiniz kaleyi başarıyla koruduysanız, işgal edilen bağlantı noktası bölgesi ve kalenin aşamasına göre vergi elde edebilirsiniz. Bu vergi klan sermayesi olur ve klan üyelerine klan buff'ı sağlamak ya da klan bonusu olarak klan üyelerine gümüş para dağıtmak gibi amaçlarda kullanılabilir. Klan ödülleri varsa bireysel ödüller de olmalı tabii. Bağlantı noktası kalelerine göre altın külçe ve çeşitli ödüller elde edebilirsiniz. Tek seferlik ödüllerin yanı sıra bir hafta boyunca süren özel buff etkileri de mevcut. Dünya haritasındaki bir bağlantı noktasına enerji yatırarak bağlantı noktası level'ını arttırırsanız, ilgili av sahasının canavarlarını yok ettiğinizde eşya düşürme oranını maksimum %10'a kadar artıran bonuslar elde edebilirsiniz. Bağlantı noktası savaşında zafer elde ederseniz bu bağlantı noktası yatırım geliri 2 katına çıkarak eşya düşürme oranını maksimum %20'ye kadar arttırır. Ayrıca bu etki sadece bağlantı noktasına değil bütün bölge grubuna uygulanır. Örneğin Calpheon ve Kamasilvia'nın dahil olduğu bir bölge grubunun bağlantı noktası savaşına katılıp kazandıysanız bir hafta boyunca Calpheon ve Kamasilvia bölgesindeki tüm bağlantı noktası yatırım level etkisi 2 katına çıkar. Bu etki bir hafta boyunca devam ettiği için bu süre zarfında diğer bölge gruplarının bağlantı noktası savaşında zafer kazanarak etki alanınızı genişletebilir veya aynı bölge grubunun bağlantı noktası savaşında yeniden kazanarak etkiyi yenileyebilirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse artık kale veya ek binaları önceden inşa etmeden Black Desert bağlantı noktası savaşlarını deneyimleyebilirsiniz. Bununla birlikte bağlantı noktası savaşı sırasında da kamplarınızı kurabilme, dirilirken atınızın da sizinle birlikte dirilmesi ve bağlantı noktası savaşı ödüllerinin Kara Ruh'un hediye kutusuna hemen gelmesi gibi kolaylıklar eklendi. Yenilenen bağlantı noktası savaşında çeşitli stratejiler ve sağlam takım çalışmasıyla bağlantı noktasını ele geçirin ve klan üyelerinizle özel deneyimler yaşayıp çeşitli ödüller kazanın. Bağlantı noktası savaşı rehberini izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bağlantı noktası savaşınızda başarılar dileriz.